Dünyanın her tarafında bir çeşit dinozor mutlaka bulunmuş. Bir tek Anadolu'da görülmemiş. Bence bundan sonra gezdiğimiz yerlerde bu tür izler var mı yok mu diye bakalım. Dünyanın her tarafında olup da Anadolu'da olmaması mümkün olabilir mi hiç? Ben Anadolu'da da dinozorların olduğuna inanıyorum. Bulduğumuz yerde haber verelim. Artık bizim de Anadolu'da da var bunlar diye işlensinler bir yerlere. Lone Mesa, Yalnız Masa Kayası. Dead Horse Point'teyiz şu anda. Moab yakınlarında, Utah içerisinde bir yer. Burası eyalet parkı, National Park değil. Ayrı bir ücretle giriliyor. $20 araç başı ödeme yapıyorsunuz. 2 gün geçerli. Değer mi? Bilmem. Hadi ona da siz karar verin. Burası Dead Horse Point. Colorado Nehri'nin ne yılları? Yüz milyonlarca yıllar önceden beri yavaş yavaş oluşturduğu şeyler. En alttaki katman 275 milyon yıl önce oluşmaya başlamış. En üstteki katman Jurassic katman deniyor ona. O da 100-150 milyon yıl arasındaki bir zaman diliminde oluşmuş. En yukarıda gördüğünüz kısım Jurassic kısım dedikleri kısım. O çok daha yeni 175 milyon yıl öncesinden oluşmuş bir kısım. Daha dün, evet, 175 milyon yıl daha dün. Aşağısı 600 metre aşağıda. Yaklaşık 150 katlı bir gökdelen kadar aşağıda. Size benzerini hiç görmediğim ve duymadığım bir tuzla göstereceğim. Şu arkamda gördüğünüz mavi alan bir tuzla. Ama tuzla dediğiniz nehrin suyu tuzlu olduğu için oradan çıkartılan tuz olarak düşünmeyin. Burada binlerce, milyonlarca yıl önce bir deniz varmış ve o denizin tuzu kuruyarak aşağıda bir deponun içinde birikmiş. Burada bir özel maden firması bu tuzladan tuz çıkartıyor. Bir kenardan bir delik açılmış, sondaj deliği. O delikten aşağıya temiz su basılıyor. Diğer taraftan tuzlu su yukarıya çıkıyor. O tuzlu sudan bu havuzların içinde su biriktiriliyor. İçine özel mavi bir boya basılıyormuş ki bu kurumayı ve tuzun ortaya çıkmasını, sadece tuzla değil, diğer elementlerin de ortaya çıkmasını hızlandırıyormuş. Ve sonra onları topluyorlar. Şurada birikmiş tuz madeni var. Buradan temiz su aşağıya basılıyor. Buradan tuzlu suyla beraber yukarıya havuzlara gidiyor.
anda Canyonlands'teyiz. Grand Viewpoint'teyiz. Yani büyük manzaranın olduğu yerdeyiz. Zaten Canyonlands değişik bir yer. Ya her yeri yürüyerek gezmeniz gerekiyor ya da bu şekilde tepeden bakıp gitmeniz gerekiyor. Çünkü dümdüz bir alanın üzerinde arabayla bazı noktalara gidip sadece bir yerleri seyredebiliyorsunuz. Şu anda biz en son noktadayız. Grand Viewpoint. Burası o kadar büyük bir yer ki ülke sığabilir belki. Aslında burası Arches'ın yaklaşık 4 katı falan büyüklüğünde bir yer. Ama her yerine arabayla gitmek mümkün değil. Yani inip şu noktalarda, şu aşağıdaki çizgili görünen yerler var. Oralarda yürüyüşler yapmanız gerekiyor. Ama o da gerçekten her baba yiğidin harcı değil. Şu çok uzaklarda bu dağın ucunda görünen bir yer varmış. Adı Confluence. Şu anda oraya gitmenin tek yolu ya Colorado Nehri'nden teknelerle veya yürüyerek gitmekmiş. Bilmiyorum kaç kişi gitti, kaç kişi gördü. Ama onlardan biri biz değiliz şu anda. Ha bir de aşağı inince ne yapacaksınız aşağıda? Evet, aşağıdan bunları bu şekilde göremezsin. En fazla yakınına dibine kadar gidip dibinden şöyle bir onun aşağısında ne varmış diye bakabilirsin. Burası da sonuçta yukarıdan bakanlar için aynı orası gibi bir düzlük. Burası aslında orada yaşayan biri için kocaman geniş bir yayla. Hatta şurası da öyle. Ama buraya baktığın zaman burası da öyle. Şöyle. Burası da kocaman geniş bir yayla. Olduğumuz yer şurası. Bunun ön tarafında şurada White Rim Road dedikleri şu tuzlu beyaz görünen yerler var. Onun altındaki şu alanlar daha sert kayaların üstünde kalmış olan ve çökmüş olan alanlar ve Colorado River ta burada. Onu az evvel görmüştük zaten. Şu karşıda gördüklerimiz Arches'ta da gördüğümüz La Salle Dağları. Şuradaki beyazlıkların olduğu yerler White Rim dedikleri yer. Bu tarafa doğru geldiğimiz zaman Monument, mabetlerin olduğu yerler. That orange. Yeah, they are not that same. Maybe when sunrise. I don't know. It's my first time here. Canyonlands ne demek? Canyonland. Kanyonistan demek. Kanyonlar ülkesi. Yani bir sürü kanyon var. Demin gördüğümüz Rims Kanyon'du. Burası da Box Kanyon. Kanyonistan. Ne demek ne demek? Kanyonistan. Evet, işte Colorado Nehri orada. Ama dikkatinizi çeken bir şey var mı? En üst tabaka dümdüz. Belki 1 milyon yıl sonra buranın üzerinde bir o kadar daha kalınlık olacak. Daha beyaz çizgilerin olduğu bir bölge var orada. Belki o zamanlar buradan bakan bir dinozor da buralar dümdüz ama fazla yüksek değil diyordu. Hiç belli olmaz. Ne olabilir? Yer altının aktivitesine bağlı, dünya kalacak mı kalmayacak mı ona bağlı. Dünya patlayabilir. Son anda da olsa, koştura da olsa Uphill Dome'u görmeyi başardık. Ay burada. Hava karardı, güneş battı ama biz yetiştik. Bir hedefimize daha ulaştık. Burası Uphill Dome. 2 mil genişliğinde kocaman yuvarlak bir alan. Buranın oluşumu hakkında 2 tane teori varmış. Bir grup bilim adamı diyor ki burada daha önceleri kocaman tuzlu bir deniz varmış. Daha sonra bir şekilde o deniz barikatlanmış kayaların devrilmesiyle ve deniz burada iç kısımda kalmış, iç deniz haline gelmiş ve zaman içerisinde kurumuş. Kuruduktan sonra tuzlar büyük bir tuz madeni gibi meydana getirmişler. Sonra zaman içerisinde o tuzlar yukarıya doğru böyle dom oluşturacak şekilde kayaların hareketiyle bir ortadan patlama olmuş ve bu yüz yuvarlak alan ortaya çıkmış. Ortadakiler tuz. İkinci bir grup bilim adamı ise şöyle diyor. Bir zamanlar buraya kocaman devasa bir meteor düşmüş. Meteor o kadar hızlı bir şekilde çarpmış ki etrafa, bütün her tarafa böyle toprakları saçmış ve ortadaki alanda çukurlaşmış. O çukurlaşan alanda zaman içerisinde toparlanarak ortada bir topçuk oluşturmuş. Sizce hangisi? Bence birincisi. İç deniz daha mantıklı geldi bana.
Haluk yerini buldu. Haluk da boş dururken icatlar peşinde gene. Gene ne icatlar yapıyorsun sen orada? Merak ettim iç yapısını. Bakalım böyle açmak nasıl oluyormuş diyorsun. Böyle. Biz de bakalım. Bir dakika biz de bakalım. Nasıl oluyormuş? Bu böyle kaldırılıp getirilip geriye açılıp içi tamir edilebiliyormuş yani. Evet. Kolay gelsin. Amiga Kızlar Park'ta çalışıyorlar. Bir dev ağaç var. Bu da 275 milyon yıl yaşındaymış. İlk dinozordan 50 milyon daha yaşlı bir ağaç. Oho. Modern çağdaki ağaçların içindeki böceklerle 275 milyon yıl önceki ağaçların içindeki böcekler verdikleri hasarlar aynı oldu. Dolayısıyla o dönemde de böceklerin olduğu varsayılıyor. Amonit 65 milyon yıl yaşında Almanya'dan buraya gelmiş. Burada bir meteorit var. Afrika'da bulunmuş. Ve bunlar da yine meteoritler. Bu bir Prososaurus. 250 milyon yıl önce yaşamış. Midesindeki görünen şeylerden anlaşıldığı kadarıyla hem etçil hem de otçulmuş. Platosaurus 215 milyon yıl önce yaşamış. Bu iskelet de Almanya'daki bir müzeyle değiş tokuş edilmiş. Bu da bir Heresaurus. Coelophyes, bunlar da 215 milyon yıl önce yaşayan yaratıklar. Ve bu fosilin midesinde gördüğünüz gibi başka küçük kemikler var. Bu kemikler de kendisinden daha küçük kendi bir hemcinsine yani Clotaphys'e aitmiş. Yani ölmeden kısa bir süre önce başka bir tanesini yemiş. Bu da bir Allosaurus. Allosauruslar Utah civarında yaşamışlar. Daha önce gittiğimiz dinozor mezarlığında da varlardı bunlar. Şu ana kadar bulunmuş en büyük dinozor omuz kemiği olarak adlandırılıyormuş. Bulunan en büyük dinozorun omuz kemiği ve Haluk. Eskiler hakkında en çok bilgiyi veren de fosiller. Balığa bakın olduğu gibi kalmış. Ya da bu balık. Yazık. Rakıyla ilgilendi. Bu da fosilleşmiş bir dinozor derisi. Böylece dinozor derilerinin örneklerini nereden bulduklarını da öğrenmiş olduk. Bunlar da deriler yine fosilleşmiş. Bu resim Çin'de yapılmış. Dinozorların tüylü olduğunu gösteriyormuş. Tüylü değiller diye düşünen insanlar için de daha sonra böyle bir fosil bulunmuş. Çünkü bunlar uçan dinozorlar. Onların tüyleri varmış. Mısır'da mumyalar sadece insanlar için değil, aynı zamanda bazen hayvanlar için de yapılmış. Kimi çok sevdikleri hayvanlar için, bazen de kutsal hayvanlar için. İbis kuşu da çok kutsal bir hayvan olarak nitelendiriliyormuş. Ve Mısır'daki mumyaların arasında yaklaşık 4 milyon tane ibis kuşu bulunmuş, mumyalanmış. Bir tanesi de burada. Yalnız bu arkadaş biraz fazla gerçekçi. İnsanın aklını alabilir şöyle bir hafif hareket etse. Gözlerine baktığınız zaman kafasını çevirecekmiş gibi duruyor. Derinliğini falan çok güzel vermişler.
da bir canlandırma. Yuvasından uçmaya çalışırken aşağı düştü ve fosilleşti. Ve fosiller şu görüntüdeymiş. Fosiller hala kayaların içinde yapışıkken de bu şekilde röntgenleri çekilebiliyormuş. Yok artık, bu neymiş böyle? Bu bölümde dinozorların filmlerde geçirdiği evrimleri gösteriyor. Ya da kullanımlarını gösteriyor. Ama bu bir tavus kuşu. Tavus kuşunun burada ne işi var? O da eski dinozorlardan mı? Çok güzel görünüyor. Dinozorların kullanıldığı filmler. Filmlerde kullanılan dinozorlar. İşte bir dinozorlu çizgi film oynuyor burada da. Bu bir replika aslında. Bunun orijinali şu anda Almanya'daymış ama işin ilginç yanı bu kemikler Wyoming'de bulunmuş ve bu bulunduğunda en önemli özelliği bazı parçalarda ayaklarının üzerinde, boyun kısmında deri fosilleri bulunmuş. Derisi hakkında bilgi veriyormuş. Ve bu çeşit dinozorun 2 tane bulunmuş kemik fosili varmış. Bu bir tanesi. Bakın deri desenleri çok net bir şekilde görülebiliyor. Birebir aynısını kopyaladıkları için. Taşlaşmış çoğu yer. Ama bunlar dinozorların esas en dış görünüşleri hakkında fikir veren şeyler. Peki bu ne? Büyük kuşlar tarafından yapılmış ayak izleri mi diyor. Daha dinozorlar hakkında hiçbir bilgi yokken, hatta dinozor kelimesi bile daha literatüre girmemişken, eski dünyadan yeni dünyaya gelen insanlar bu şekilde bazı izler gördüklerini bunları devasa kuşların ayak izleri zannetmişler. Bu da çok enteresan bir şekilde biz bu ayak izlerinden gördük Nine Miles Canyon'da ve bu ayak izlerini gördüğümüz zaman zannettik ki onlar topuklu bir ayakkabıyla yapılmış izler. Ortada 2 küçük, öbür tarafta 2 büyük daha duruyordu. Hani böyle anne baba çocuk ortada duruyormuş gibi bir havaydı. Meğerse bunlar dinozor ayak izleriymiş. Biz dinozor ayak izleri görmüşüz ve farkına bile varmamışız. Şimdi size dinozorların yaklaşık ayak izlerini ve bulundukları yerlerle ilgili haritaları göstereceğim. Dünyanın her tarafında bir çeşit dinozor mutlaka bulunmuş. Bir tek Anadolu'da görülmemiş ya da Anadolu'da bulunanlar bir şekilde ya yok edilmiş ya yanlış anlaşılmış ya da dikkat edilmemiş. Bence bundan sonra gezdiğimiz yerlerde bu tür izler var mı yok mu diye bakalım. Dünyanın her tarafında olup da Anadolu'da olmaması mümkün olabilir mi hiç? Bakın bu dinozorlar ayak izleri şu şekilde görünüyor. Bulundukları yerler. Şu bir iz çeşidi, şu da bir iz çeşidi. Biz bunlardan görmüştük, hatta ayak izi zannettik. Her yerde var. Anadolu'da yok. Anadolu'nun üstünde var, altında var, Anadolu'da yok. Ya bir kere bunu Anadolu'da göster. Evliyanın ayak izi zannederler ya. Ha, o da var tabii. Evliya ayak izleri zannedebilirler onları. Şu tarz izler. Görüyorsunuz. Bunlar. Görüldükleri yerler. Ya da daha küçükleri. Bu tür izler. Bunlar gerçek. Diyorlar ki bazı izler, bakın şunlara küçücük. Kuş izleriyle karıştırılıyor. Ama bu da bir dinozor izi aslında. Minicik, kuşa benziyor ama dinozor, fosilleşmiş. Esas olduğu yerler buralar. Ördeğe benzer izler. Ama ördek izi değil aslında. Gene dinozor izi. Bu izler demek ki kimsenin dikkatini çekmemiş. Yani Anadolu'da olmaması mümkün değil. Avrupa'da, Asya'da, Orta Asya'da her yerde varken, dünyanın her tarafında varken... Geçiş yolu yani. Geçiş yolu üzerinde olmaması mümkün değil. Bence biz bu izlere bundan sonra gezerken özellikle karavancılar olarak dikkat edelim. Gezginler olarak, kampçılar olarak dikkat edelim. Bulduğumuz yerde haber verelim. Artık bizim de Anadolu'da da var bunlar diye işlensinler bir yerlere. Kesinlikle. Göz ardı etmeyelim. Ben Anadolu'da da dinozorların olduğuna inanıyorum. Güzel. En büyük örneği benim zaten. Evet. Dinozor bilgisayarcı.